dünya üzerindeki bütün kahramanlar onların istediği şekilde uydurulmuştur. İşte onlar insanlardaki dürtüleri nasıl harekete geçireceklerini çok iyi biliyorlar. Ellerindeki en güçlü stratejilerden bir tanesi ise cinsellik. İşte bu ana kadar anlattığım bu mühendisliğin sızdığı daha derin alanlar da var. Finans, ilaç, eğitim, hatta ki maneviyat. Ama daha büyük bir bilinç artık insanların bilinçlenmesini ve uyanmasını istiyor gibi. 1920'lerde toplum içerisinde bir kadının sigara içmesi kesinlikle hoş karşılanan bir durum değildi. Öyle ki o kadınlar uyumsuz ve kötü kadın olarak adlandırılırdı. Ancak New York'taki Paskalya geçidi sırasında çok ilginç bir olay yaşandı. Onlarca zarif kadın özgürlük meşalelerine kurtuluşlarının simgesi olarak adlandırdıkları sigaralarını aynı anda yaktılar. Bu kadınların bilmedikleri bir şey vardı. Modern çağın ilk büyük sosyal mühendisliği deneyinin başrolünde oldukları. Bu spontane gibi gözüken gösterinin arkasında Amerikan tütün şirketinde çalışan ünlü psikiyatrist Freud'un yeğeni olan Edward Barney vardı. Barney devrim niteliğinde bir şey fark etmişti. Bir ürünün sadece kendisini pazarlamanız yetmez. Bir kimliği, bir duyguyu, bir hayali satmanız gerekir. Barney, ünlü amcasının bilinçaltına ilişkin psikoanalitik teorilerini kullanarak sigara içmeyi erkek kötü alışkanlığından alarak kadın güçlenmesinin sembolü haline getirmişti ve kadın içicilerin sayısı ciddi oranda artmıştı. İşte bu olay rıza mühendisliği ismi verilen bir şeyin doğuşuna işaret ediyordu. İnsan bilincinin derin katmanlarına işleyen görünmez bir kontrol mimarisinden bahsediyorum. Ki kurbanlar sadece kendi manipülasyonlarına izin vermekle kalmıyor, bunu şiddetle savunuyorlardı. Derin psikoloji, okült sembolizm ve sosyal mühendisliğin bir araya getirildiği tekniklerle tüm toplumların isteyerek sefil ve cahil kalmaya nasıl zorlandığını bu videoda anlatacağım. Toplumsal gerçekliğin en derin katmanlarına bir yolculuğa hazır mısınız? İşte kolektif zihnin kontrolünün anatomisi. Rıza mühendisliği. Bugün Freud'un yeğeninin bu deneyi yapmasının üzerinden yaklaşık bir asır geçtikten sonra aynı manipülasyonun çok daha karmaşık şeklini bizler bugün yaşıyoruz. Her anlık satın alma, her siyasi tartışma, her toplumsal kriz hepsi algımızın gölgesinde faaliyet gösteren güçler tarafından düzenleniyor. Ve çoğu insan hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Noam Chomsky ve Edward Herman 1988'de Kitle İletişim Araçlarının Politik Ekonomisi isimli kitaplarında medyanın yalnızca ne düşündüğümüzü değil, aynı zamanda ne düşünmemize izin verdiğini de belirleyen bir filtre olarak nasıl çalıştığını ortaya koydular. İzlediğimiz dizilerden haber akışlarındaki haberlere kadar her şey işte o medyayı kontrol edenlerin çıkarı için çalışıyor. Günümüzde artık yalan haberleri araştırmadan yaymak çok yaygın. Hadi gelin bir örnek daha vereyim size. Vietnam Savaşı'ndan sonra Amerika halkının savaşa karşı ciddi bir korkusu ve çekincesinin olduğu araştırmalarla ortaya koyulmuştu. Ve Amerikalılar artık askeri eylemleri desteklemek konusunda çok isteksizlerdi. Bu da emperyal bir güç için büyük bir sorun oluşturuyordu. David Robb'un Hollywood operasyonu Pentagon'un filmleri nasıl şekillendirdiği ve sansürlediği isimli kitabında belgelediği gibi Amerika Savunma Bakanlığı 50 yılı aşkın bir süredir Hollywood filmlerini etkisi altına almıştı. Film içerikleri üzerindeki kontrolleri karşılığında filmlere teknik destek ve ekipman sağlıyorlardı. Artık Rambo gibi filmler sıradan birer eğlence değildi. Bunlar kamuoyunun şiddet ve vatanseverlik algısını yeniden programlamak için dikkatlice düzenlenmiş psikolojik operasyonlardı. Pentagon savaş filmlerindeki çatışmaları gerekli ve kahramanca yansıtmak karşılığında stüdyolarla sistematik olarak işbirliği yapıyordu. Böylece hatırı sayılır bir kitle savaşı romantikleştirmişti ve onlarca yıl sürecek olan savaşlara hazır hale gelmişlerdi. Rıza mühendisliğinin en güçlü aracı dikkat dağıtmaktır. Antik Roma bunu zaten biliyordu. Kitleleri besleyin ve eğlendirin. Böylece iktidarı sorgulamasınlar. Bugün ise bu strateji bir bilim haline geldi. TikTok, Instagram ve YouTube algoritmaları davranışsal sinir bilimciler tarafından beyninizin ödül sistemini ele geçirmek için tasarlandı. Google'ın eski yöneticisi Tristan Harrison
Social Dilemma isimli belgeselinde ortaya koyduğu gibi bu platformlar dijital çağın en değerli metasını, yani dikkatinizi ele geçiriyor. Amaç sadece sizi ekrana bağlamak değil. Kişisel gelişim ve eleştirisel sorgulama için kullanılabilecek zihinsel enerjinizin her zerresini tüketmek. Sonuç olarak yasaklı maddeden dahi daha bağımlı yapacak olan bu sistemin içerisinde var olmak varken neden kitap okuyasınız ki? Aldous Huxley'nin de dediği gibi, insanların kitap okumamasını sağlayabilirseniz kitapları yasaklamanıza gerek yoktur. Tabii ki de tüm dünyada eğitim sistemleri de bu sistem tarafından ele geçirilmiştir. Okullarda neyin öğretilip öğretilmeyeceği konusunda titiz bir planlama yapılmıştır. Eleştirisel bilinci harekete geçirilebilecek konular sistematik olarak dışlanmıştır veya çarpıtılmıştır. Amaç ise toplumun genelinde sorgulamayan bir cehalet yaratmaktı. Öğrenciler pahalı diplomalarla mezun oluyorlardı ama birçoğu bağımsız analiz yapma yetisine bile sahip değildi. Okullarda nasıl düşünmeleri gerektiği değil de ne düşünmeleri gerektiği onlara öğretiliyordu. Sistem programlanmış cehaletle düzenlenirken duygusal manipülasyonla inşa ediliyordu. Perdenin arka kısmında kalanlar şunu çok iyi anlamışlardı. İnsanın duyguları bilinçaltındaki eylemlerini birebir kontrol ediyordu. İşte şimdi meselenin özüne geliyoruz. Duygularımızı ve kararlarımızı gerçekten biz mi kontrol ediyoruz? Davranışsal sinir bilim araştırmalarının birçoğuna göre cevap hayır. Ekonomi alanında Nobel ödülü sahibi Daniel Kahneman'a göre hızlı ve yavaş düşünme yoluyla beyniniz, bilinçli beyninizin ne olduğunu anlamadan çok önce kararlarınızı otomatik ve mantıksız süreçlerle milisaniyelerde aldığımızı söylüyor. İşte perdenin arkasındakiler bunu bilmekle kalmıyor, bunu bize bir silah olarak kullanıyorlar. Bebek ürünlerinin reklamlarında hayvanların gösterilmesi aslında tesadüf değil. Bu özellikle kadınlarda güçlü olan derin annelik içgüdülerini harekete geçirerek bilinçaltında koruma ve besleme zorunluluğu yaratır. Bu sıradan bir pazarlama tekniği değildir. İnsan zihninin nasıl çalıştığına dair derin bir bilgiye dayanan nöro pazarlamadır. Öyle ki kaç kez bir alışveriş yaptıktan sonra eve geldiğinizde veya birkaç gün sonra ben bu ürünü neden aldım diye sordunuz. İşte onlar insanlardaki dürtüleri nasıl harekete geçireceklerini çok iyi biliyorlar. Ellerindeki en güçlü stratejilerden bir tanesi ise cinsellik. İşte burada incelikle hesaplanmış bir sosyal mühendislikten bahsedeceğiz. Medyanın aşırı cinselleştirilmesi iki stratejik amaca hizmet ediyor. Birincisi elbette ki para. İkincisi ise Maslow'un hiyerarşi basamağında insanları ikinci sırada tutabilmek ve üst katmanlara çıkıp bilinçli düşünmeyi engellemek. İnsanoğlu dişi ve eril olarak ayrılmıştır ve her iki türün de kendine özgü özellikleri vardır. İşte erkeklerdeki eril enerjinin cinselliğe doğru yönlendirilmesi daha az düşünmesine, sorgulama gücünün azalmasına ve genel olarak kronik yorgun olmasına sebep olurken kadınlarda ise bu durum tam tersi işlemekte. Kadınlarda doğuştan gelen dişil enerjinin ilkel bir şekilde cinselleştirilmesi ve nesnelleştirilmesi yozlaşmayı doğururken kadının gücünden tamamen kopuşuna sebep oluyor. Bu da varoluşsal bir boşluk yaratıyor. Sonuç olarak bu anlattığım zehirli ekosistem kendini besliyor. Doğal enerjinin bozulmasıyla oluşan boşluk onu ürünlerle, deneyimlerle ve yüzeysel ilişkilerle doldurma zorunluluğu yaratıyor. Kar ve bağımlılık yaratmak için kurulmuş, kusursuz tasarlanmış bir kısır döngünün içerisindeyiz. Kültürel çocuklaşma ise bu derin mimarinin bir diğer ayağı. Siz de şundan şikayet ediyorsunuzdur. Dinlediğiniz müzikler, izlediğiniz diziler, filmler artık çok yüzeysel ve çok basit. 12 yaşındaki bir çocuğun algılama kapasitesine hitap eder gibi. Aslında bu da çok derin bir stratejiden kaynaklı. Edward Bernays'in Propaganda'da yazdığı gibi yetişkinler otoriteyi sorgular, eleştirisel bir şekilde analiz eder ve bağımsız kararlar alırlar. Çocuklar ise kolayca etkilenirler, otoriteyi sorgulamadan tepki verirler ve karmaşık bir dünya hakkındaki basit anlatıları kabul ederler. İşte basit dil yoluyla nüfusu çocuksu bir zihin durumunda tutmak istiyorlar.
Tam da bu anlattığım sebeplerle. Karmaşık karar alma kapasitesi olmayan tamamen bağımlı bireyler yaratıyorlar. Ve planları tıkır tıkır işliyor. Televizyonları açtığınızda siyasilerin tartışması bile basit bir çocuk müsameresi görünümünde. Tüm dünyada yaşanan toplumsal şiddet de otoriteye hizmet ediyor. Hükümetler sistematik olarak toplumsal gerginlikleri körüklüyor ve daha sonra daha fazla kontrol, daha fazla gözetim, bireysel özgürlüklere daha fazla kısıtlama içeren çözümler sunuyorlar. Bu klasik bir yöntem. Önce sorun yarat, daha sonra onu büyüt, halkın korku ve öfkesini bekle ve sonra kendi istediğin çözümü onlara sun. Ve bir süre sonra zaten siz bu çözümü sunmadan halk sizden bu çözümü isteyecektir. Korku ve öfke siyasi manipülasyon içinde en kullanışlı duygu halleridir. Bütün kültürel idoller özenle üretilmiştir. Politikacılardan televizyon sunucularına kadar bütün kahramanlar, dünya üzerindeki bütün kahramanlar onların istediği şekilde uydurulmuştur. Araştırmacı Fritz Siebrich-Mayer'ın zihin kontrolü üzerine yaptığı çalışmalarda belgelediği gibi eğlence sektörü belirli değerleri, davranışları ve gözlemleri yaymak için tasarlanmış idoller üreten bir makine gibi çalışıyor. Bu söylediklerimi biraz düşünecek olursanız şu an ülkemizde ve dünyada eğlence sektöründeki insanlara baktığınız zaman aslında ahlaki veya etik veya bilgi anlamında insanlara veya topluma olumlu şeyler sunan kişi sayısı neredeyse çok az. Genellikle cinselliği ve popüler kültürü pompalayan insanlar algoritmalarda da hep öne çıkıyor. Televizyon programlarında, sosyal medyada size pompalanıyor. Mesela bir ünlünün neden o kadar çok ünlü olduğunu düşündüğünüz zaman aslında buna çok da bir cevap veremiyorsunuz. Güzelliği mi? Çok daha güzel olanlar var. Oyunculuğu mu? Çoğunun oyunculuğu bile yok. Sesi mi? Hepsi metalik sesten ibaret, yapay. Peki neden o? Çünkü hizmet ettiği bir düşünce yapısı var. Şimdiye kadar anlattıklarım aslında buzdağının görünen kısmı. Biraz bile kafa yorup algıları açık olan herkesin anlayacağı şeyler. Şimdi birazcık daha derinlere geçelim ve videoyu buraya kadar izlediyseniz kendinizi tebrik edin çünkü duyarlı ve bilinçli insanlarsınız. Beni desteklemek ve videonun daha çok kişiye ulaşması için de videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Şu ana kadar anlattığım bu mühendisliğin sızdığı daha derin alanlar da var. Finans, ilaç, eğitim, hatta ki maneviyat. İlaç şirketleri sadece ilaç satmazlar. Artık hastalıkların parametrelerini de onlar belirliyor. Bir zamanlar insanlar arasında normal olan şeyler bile şu an hastalık sınıfına giriyor. Doğal üzüntü, klinik depresyona, içe dönüklük, sosyal anksiyeteye, ekran tarafından kaçırılan dikkat DEHP'ye dönüşüyor. Elbette ki olayın bu şekilde olması da yine onlara hizmet ediyor. Astronomik karlar yaratıyorlar. Kimyasal bağımlılar yaratıyorlar. Daha da önemlisi ruhsal ve toplumsal sorunları kişisel dönüşüm veya toplumsal değişim yerine kimyasal müdahale gerektiren bireysel biyolojik kusurlar olarak yeniden tanımlıyorlar. Gıda endüstrisi de benzer prensiple çalışıyor. Bilgiler kullanılarak kasıtlı olarak bağımlılık yaratan ürünler üretiyorlar. İşlenmiş gıdaların içerisindeki şeker, tuz ve yağın kombinasyonu tesadüf değil. Nörolojik ödül sistemimizin nasıl hacklendiğine dair onlarca yıllık araştırmaların sonucu. İşte burada amaç sadece kar elde etmek değil. Bu işin daha masum kısmı. İşlenmiş gıdaların kronik zehirlerine maruz kalan toplumlar zihinsel bulanıklık, duygusal iktidarsızlık yaşıyor. Üzerine kronik yorgunluk da eklendiğinde eleştirisel düşünme neredeyse sıfıra iniyor. Aslında kaçacak yer yok. Toplumların neredeyse her yerine bu mühendislik sızmış durumda. Sirk hayvanları emirlere itaat edilene kadar kırbaçla eğitilirler. İtaatkar olanlar iyi hayvanlardır. Ama daha iyileri kırbaçlanmaya gerek olmadan zaten durumu kabullenip yapılması isteyeni yapandır. İşte o hayvanlar sistem doktrinini o kadar içselleştirmişlerdir ki artık birinin onları yönetmesine gerek yoktur. İşte rıza mühendisliğinin de en temel amacı budur. Kendini kontrol eden, kendini sansürleyen, tam da tüketilmesi gerekeni tüketen,
tam da düşünülmesi gerekeni düşünen toplumlar oluşturmak. Hepsi kendi özgür seçimlerini yaptıklarını sanarak, inanarak kararlarını almalılar. Buraya kadar durumu çok olumsuz anlattım, farkındayım, ama son sözlerimi daha olumlu konuşarak yapmak istiyorum. Onlar insanları uykuda tutmak istiyorlar ama daha büyük bir bilinç artık insanların bilinçlenmesini ve uyanmasını istiyor gibi. O yüzden her geçen yıl gölgeler biraz daha aydınlanıyor. İnsanlar uyanıyor. İnsanlar uyandıkça onların illüzyonu biraz daha zayıflıyor. George Orwell'ın Hayvanlar Çiftliği adlı eserini okuyan herkes bilinci dönüştürmeden liderleri değiştirmenin baskı döngüsünün yeni biçimlerde ortaya çıkmasını sağlayacağını bilir. Uyanış televizyonlardan yayılmayacak. Liderleri, sembolleri ve partileri olmayacak. Ve her birey kendi bilincinin sessizliğinde ilerleyecek. Bunu ise kendi zincirlerini kırarak, eski alışkanlıklarını bırakarak, anlattığım mevcut sisteme karşı bir mücadele içerisine girerek yapacak. Martin Luther King'in dediği gibi toplumumuzda ve dünyamızda uyumsuz olmaktan gurur duyduğumuz bazı şeyler var. Sistemin gözünde uyum düşman halindedir. Dürtülerinizi kontrol ettiğinizde, gördüklerinizi sorgulamaya başladığınızda, boş eğlencelerle zaman kaybetmek yerine kendi eğitiminize odaklandığınızda bu dönüşüme katkı sağlayacaksınız. Rıza mühendisliğinin nasıl çalıştığını anladığınız zaman üzerinizdeki etkisi de kalkacak. Şimdi tek bir soruya cevap verin. Siz hangi kaplansınız?